suikastleri konuşuyoruz. Ve bugün özellikle Hamas lideri İsmail Haniye suikastine ilişkin pek çok aslında detayı konuşacağız. Ve adım adım, saniye saniye bu suikast nasıl gerçekleşti ki üstleneni yok. İsrail çıkıp demedi ben bu suikasti işledim diye, ben yaptım diye. Ama İran'dan peş peşe sert mesajlar geldi. İntikam yeminleri içildi. Çok sert açıklamalar var. İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı, yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın göreve başlama törenine katıldı. Akşamı Tahran'da geçirdi. Tahran'da kalacaktı ki çok da korunaklı bir yer olduğu söylenen bir noktada suikaste uğradı ve hayatını kaybetti. İsmail Haniye için bugün İran'da, başkent Tahran'da cenaze töreni vardı. Cenazesi yarın Katar'da, başkent Doha'da defnedilecek ki cenaze de Doha'ya ulaştı. Yarın büyük bir tören yapılması bekleniyor. Türkiye'den de önemli isimler katılacak. Bir yandan da Salı günü Lübnan'da, başkent Beyrut'taki o suikast ki İsrail'in yapmış olduğu o suikasti, Hizbullah'ın ikinci adamı, Nasrallah'ın en önemli danışmanlarından, üst düzey danışmanlarından Fuat Şükür, İsrail'in yapmış olduğu suikast sonucu hayatını kaybetti. Bu iki suikast arasında 7 saat var. Bakın, Hizbullah'ın 2 numaralı lideri Fuat Şükür birkaç saat sonra, yani 7 saat sonra da İsmail Haniye, Hamas lideri, Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybetti. Şimdi konuşacak çok şey var. ABD medyasına düşen bazı iddialar var. Bu suikaste ilişkin, İsmail Haniye suikastine ilişkin hepsini konuşacağız. Canlı bağlantılarımız olacak. Hem Lübnan, başkent Beyrut'a gideceğiz. Arkadaşlarım hemen, ekip arkadaşlarımızı bir yansıtsınlar ekrana. İsrail'e gideceğiz. CNN Türk ekibinden Emrah Çakmak orada. ABD'ye gideceğiz, Yunus Paksoy'a. İran'da ne oluyor öğreneceğiz. Canlı bağlantılarımız olacak. Efendim, akıl çemberinde bu akşam, bu gece yani pek çok detaya yer vereceğiz. Ekran başından ayrılmayın. Akıl çemberinin konukları Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mesut Hakkıcaş'ın. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar efendim. Sağ olun. Ekonomiden sorumlu eski devlet bakanı Doktor Masum Türker konuğumuz. Masum hocam hoş geldiniz. Bulduk. Aydınlık Gazetesi Ankara temsilcisi İsmet Özçelik bizimle beraber. İsmet hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Ankara'dan Türk Medya Ankara temsilcisi gazeteci Melik Yiğitel bizi bekliyor. Ankara'ya da selamlar. Melik Yiğitel hoş geldiniz. Merhabalar, selamlar herkese, iyi yayınlar. Bu arada ben bir şey söyleyebilir Buyurun. mi? Melik, saçların çok farklı ve güzel olmuş. Tebrik ederim. Melik Yiğitel her zaman Sayın Bakanım, yaz trendine geçti. iddialıdır ve sever trendleri, ama hemen konuyu Yaz dağıtmadan trendine geçtim, girizgahımızı da saçı sakalı kısalttım. yapmıştık. Şöyle ki, Ümit'i görüyorsunuz. Ümit Uzun, kameraman Halil Kahraman'la beraber Lübnan'da, başkent Beyrut'ta. Bugün Beyrut'ta da Fuat Şükür için bir cenaze töreni vardı. Epey kalabalıktı. Hizbullah lideri Nasrallah'ın önemli açıklamaları oldu, sert mesajları oldu. İsrail'e yine çok sert mesajlar gitti. Şimdi Lübnan'a bakacağız. Hemen yan tarafta Emrah'ı görüyorsunuz. Emrah İsrail'de. İsrail'de de bugün sınır hattında hareketlilik vardı. Lübnan'ın, yani Hizbullah'ın olası bir saldırısına karşı bir tatbikat yapıldı. Yani sirenler çaldı. Dolayısıyla oraya da bakacağız. Çünkü her an Hizbullah ve İsrail savaşı başlayabilir. Bu gecede bir gelişme yaşanabilir. Hemen Yunus Paksoy'u görüyorsunuz. Yunus da özellikle İsmail Haniye suikastine ilişkin ABD medyasına yansıyan bazı iddiaları, detayları anlatacak ki üzerine epey kafa yormamız gerekiyor. Ama gerçek şu ki bu suikasti, bu cinayeti üstlenen yok. Yani İran'dan mesajlar gidiyor. İşte İsrail'e gereken cevap verilecek. İşte intikam yemini içtik. İran'dan çok net mesajlar gidiyor, ama dün Netanyahu da konuştu. Yani Haniye'ye dair bir şey demedi, bu suikaste dair. Ne oluyor? Pek çok soru işareti var. Yani İran koruyamadı mı? Gerçekten
İran'ın içinden bir destekle mi bu suikast gerçekleşti? Bir güvenlik zafiyeti mi var? Bir istihbarat zafiyeti mi var? İsrail yaptı da açıklamıyor mu? Yoksa böyle bir suikast hiç olmadı mı? İran medyası niye hiç suikaste dair olay yerinden görüntü paylaşmadı? Açıklama gelmedi. Yani çok soru işareti var. Konuşacağız bütün konuları. Şimdi ama arkadaşlarımı görüyorsunuz. Hepsiyle canlı bağlantı yapacağız ama önce bir İran'a gidelim. İran'da bugün İsmail Haniye için tören vardı. Cenaze namazını İran'ın dini lideri Ali Hamenei kıldırdı ve acayip sloganlar atıldı. Şimdi o sloganları da bir dinletelim. Cenaze töreninden görüntüler ekrana getirelim. Bugün İran'da, başkent Tahran'da neler yaşandı? Görüntüleriyle bir anlatalım, gösterelim, konuşalım. Arkadaşlar görüntüyü okutabiliriz. خبرنگاران داخلی و خارجی همینک در حال ارسال تصاویر برای شبکه‌های خبری مختلف دنیا هستند. الموت لآمریکا، الموت لإسرائیل، الموت لصهیونی. تمنا می‌کنم مسیر رو باز بکنیم. Şimdi bu görüntüler bugün İran'dan gelen görüntüler, İsmail Haniye'nin cenaze töreninden görüntüler, epey kalabalık. Şimdi bu sloganlar ne anlatıyor? Katil Amerika, katil İsrail, İsrail'e ölüm, Amerika'ya ölüm sloganları atıldı. Yani bir daha açalım, bir daha dinletelim hatta arkadaşlar. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الموت لصهیونی. تمنا میکنم مسیر رو باز بکنیم. Yani ABD'ye, İsrail'e ölüm sloganları aynı. İran'ın merhum Cumhurbaşkanı reisinin cenaze törenindeki oradaydım. Aynen bu sloganlar orada da atılmıştı. Bu sloganlar adeta Tahran sokaklarını inletmişti. Yine benzer görüntüler, aynı sloganı duyduk bugün İsmail Haniye'nin cenaze töreninde. Şimdi İsmet Özçelik, sizden başlayalım. Şimdi bu öncelikle bu cenaze törenine ilişkin en dikkat çeken detay nedir? Biraz şöyle yorumlayalım. Böyle alayım sizi İsmet Özçelik. Buyurun. Bir gariplik var ama çok soru işaretleri var. Soru işaretleri çevrelemiş vaziyette bizi. Aslında birçok ülkeyi, yani anlamlandıramadığımız bazı şeyler var. Konuşacağız ama önce bu cenaze törenine ilişkin neler söylersiniz? Şimdi birincisi isterseniz bence şey konusunda, suikasti kimin yaptığı konusunda bir tartışma olduğunu sanmıyorum. Zaten burada atılan sloganlar da bunu gösteriyor. Yani bu işin arkasında İsrail ve Amerika ortak yapımı olduğunu bilmeyen herhalde yoktur. Şimdi İran 3 merkezde bugün hareketlilik var. Bunlardan birisi İran, Tahran, birisi Lübnan, Beyrut, birisi de Yemen. Şu anda biz yayına girerken Yemen'deki Husilerin lideri, yani Yemen lideri de bir konuşma yapıyordu. Aynı Nasrallah gibi bir konuşma yapıyordu. Bu şunu gösteriyor, 3 merkezin koordineli bir şekilde hareket ettiğini gösteriyor. Yani önümüzdeki günlerde 3 merkezin koordineli bir hareketini görürsek sürpriz olmaz. Şimdi Tahran'dakilerle de konuştuk, nasıl geçti cenaze diye. Gerçekten çok büyük bir cenaze olmuş, tören olmuş. Ve Nasrallah'ın konuşmasında da var. Bu doğu toplumlarında kendi ülkesinde bir misafirin vurulması, öldürülmesi bir onur meselesidir. Yani o bizim için de öyledir. Yani bize gelmiş bir misafirin burada saldırıya uğraması önce bizi yapar. Zaten Hamenei de açıklama yapmıştı. Cumhurbaşkanı, İran Cumhurbaşkanı da açıklama yapmıştı. Ne demişti? Bu saldırı bizim ülkemizde oldu. Yanıtını da biz vereceğiz dedi. Yani şu manzara da onu gösteriyor. İran'da bu saldırıda ben hep İran'da şunu gördüm. Sen de gittin görmüşsündür. İran'da
kendi işlerinde tartışmalar vardır, sorunlar vardır. Ama dışarıdan İran'a bir müdahale olduğu anda İran toplumu birleşir. Bunu öğrenci olaylarında gördük. Başörtüsü bir şey vardı, iddiası vardı. O kışkırtmalarda gördük. Diğer bütün olaylarda gördük. İran'daki farklı şeyler, düşüncede olanlar ki vardır. Birçok insanlar farklı şeyler savunur. Ekonomi sistemi konusunda farklı düşünenler vardır. Ve bir de sen de yine gördün. Çok da rahat anlatırlar bunu. Yani sokakta da çok rahat eleştirilerini de söylerler. O nedenle buradaki şu manzara, yani şu görüntü İran'ın artık bu saldırıya yanıt vermesinin bence tartışmasız olduğunu gösteriyor. Belki biraz sonra konuşacağız. Şimdi ben bu kadar kalabalığı biz yani baktığımız zaman İran halkının bu cenazeye, Haniye'nin cenazesine böylesi sahip çıkması, Evet. yani şu kalabalık bize neyi anlatıyor? Vallahi- Niye bu kadar bir kalabalık bekliyor muydunuz mesela? Ben bekliyordum. Şimdi bakın şöyle şeyler söylendi hep. Bu aslında bir meseleyi daha gösteriyor. Nedir o mesele? Haniye Sünni değil mi? Evet. İran'da Şii. Evet, mezhep farklılıkları Var ama kalmış mı mezhep farklılıkları? Kalmamış. Yani bu onu da gösteriyor. Bakın bu Gazze'de yaşanan olaylar ve İsrail'in uyguladığı terör bütün Müslüman ülkelerden halkları, yani ülkeleri bir şey diyemiyorum şu anda, ülkelerin yöneticilerini, ama halkları Şiidir, Sünnidir, Şafidir, yani hepsini birleştirdi. Bu manzara da bence onu gösteriyor. Yani İran'da Şiilerin hakim olduğu yerde bu gösteri yapılıyorsa, böyle bir kalabalık varsa, ki bu toplantının arkasını düşün. Burası Tahran Üniversitesi'nin orası olması lazım. Yine reisinin cenazesi. Evet. Tahran Üniversitesi'nde Tahran burada. Üniversitesi'nde Ben Tahran Üniversitesi diye okumuştum. Şimdi düşünün mesela, bunun boyutu çok daha büyük farkındaysanız görüntülere baktığımız zaman. Yani bu şunu gösteriyor, artık yeni bir döneme girildiğinin göstergesi. Bence önümüzdeki günlerde İsrail meselesinde, Gazze meselesinde yepyeni bir döneme gireceğiz. Bu görüntü üzerinden Mesut Hakkı Caşın hocam, siz nasıl bir yorum yaparsınız? Bugün Haniye'nin Tahran'daki cenaze törenine dair yorumlarınız ne olur? İsrail'e ölüm, ABD'ye ölüm sloganları yankılandı. Kitlesel bir hareket bu, bir eylem hareketi. Yani 79'dan bu tarafa Amerika ile İran ilişkilerinin kırık olduğu belli. Ama kırık değil, çökmüş vaziyette. Çok ilginç ki Hümeyni başa gelinceye kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin ileri kalesi İran'dı, Şah rejiminde. Şimdi bu Amerikan düşmanlığı, bakın İsrail, az önce siz söylediniz. Neden acaba İsrail deklare etmeyen saldırı yaptın? Herhalde kuşlar atmadı bu mermiyi. Uluslararası Anlatacağım hukuka biraz aykırı, sonra. başka bir ülkenin topraklarında İmkansız yani. şey yapıyorsunuz, evet. Yani şimdi demek oluyor ki bu halk, İran halkının Mezhep toplumsal olarak farklılığının da Amerika'ya ve altını- İsrail'e kin ve nefretidir bu. Evet, yani bu mezhep farklılığının da altını çizelim. Şimdi İran halkı O çok güzel bir tespit. Şöyle ki İran'da elbette Şiiler de var, Sünniler de var. Ama öldürülen şahıs Sünni olduğuna Sünni. dikkat ettiğimizde İsrail, bakın bunu ilk defa size söylüyorum. Farkında olmadan bütün Müslümanları birleştiriyor. ABD ve İsrail Evet. İslam dünyasını birleştirdi diyebilir miyiz? Bu, bakın şuradan Buyurun anlatayım. hocam. Bu bir fişek. Yani işaret fişeği. Şimdi İsrail zannediyor ki o füzelerle ben bu insanları öldürebilirim. Bu büyük bir yanılgı. Siz füzelerle insanları yenemezsiniz. Ancak füzelerle insanları öldürmeden kalbini kazanabilirsiniz. Ne yaptı? 11. aya girdik, öyle mi şimdi? 10. Evet. 10. ayda. 300. gün bugün hocam. 300 gün. Ben Gazze'deki katliamı. Ne diyor hocam? Ben her Gazze'yi yerle bir edeceğim. Etti. Peki 2 milyon insanı yok edebildim mi? Hayır. Direnişi kırabildim mi? Hayır. Şimdi pek çok argüman var. Direniş bitecek. Ondan sonra bugün Sayın Bakan söyledi. Ben de aynı kanaatteyim. Adı Hamas değil, başka şey olabilir ama direniş devam edecek. Fakat Hocam burada görüntüler üzerinden gidersek Buraya bugün gider. başkent Tahran'dan nasıl bir mesaj yükseldi şimdi dünyaya? bakın burada anlatacağız belki ama o akşam aslında 6 yere saldırıldı. Irak var bunun içerisinde, Suriye var. Öbür tarafta Sudan'a saldırdı.
Lübnan'a saldırdı, İran'a saldırdı. Bu kabul edilemez bir şey. Ama bunun mesajını nerede verdi? Yemen'de verdi. Limanı vurdu. Bundan sonra Orta Doğu'da herkesi vururum dedi. Egemen bir devletin başkentinde bir misafir öldürüldü. Demin konuşmanızda çok önemli bir şey değindiniz. Acaba İran mı işbirliği yaptı? Şimdi bu çıkacak ortaya. İran istihbaratı bulacak bunu. Soru işareti olarak. Ama sizin evinize gelmiş bir misafirin öldürülmesi yüzyıllardır var olan İran devletinin bütün devlet olma şiarını yıkmış durumda. Buna isyan bu. Evet. Yani İsrail'e isyan bu. Amerika'ya isyan. Sloganlar için bir daha duyalım arkadaşlar. ABD'ye İsrail'e ölüm sloganlarını. Her Amerika. مرگ بر صهیونیسم. اما خبرنگاران داخلی و خارجی Şimdi هر اینک در حال ارسال تصاویر Hocam برای شبکه‌های nasıl bir mesaj yüksek? ben söyleyeyim mi? Netanyahu bunu duyuyor. Bu akşam uyuyacağını zannetmiyorum. O diyecek ki İran bana çok uzak. Onun istediği şu. Bakın açıkça söyleyeyim. Armageddon, kıyamet harbi başlasın. İran'a Amerikalılar gitsin vursun. Veya kendi uçaklarıyla. Sen 80 milyon, 90 milyon İran'ı nasıl çözeceksin? Ya Gazze'yi çözememişsin Sayın Bakanım. Bu mümkün Mesut değil. Bey. Burada bir matematiksel hata var. Yani İsrail hep saldırmakla kendisini mağdur duruma sokuyor. Ondan sonra da hepsini... Sen bu insanları yenebilir misin Netanyahu? Bunlar var üfleseler seni denize düşersin ya. Yemin ediyorum bak bu kin ve nefret üf yapsa Netanyahu ile İsrail ordusu Akdeniz'e düşer. Ne uçak kalır ne bir şey. Bunu kastedemiyorlar. Oturduğun yerde ateşkes yap. Yok hayır ben bunlarla savaşacağım sen hepsini öldüremezsin. Ne Allah sana bunun iznini verir ne başka bir devlet. Şimdi bunun gidişatı ne olacak? Asıl soru bu. Şimdi benim kanaatim bugün Birleşmiş Milletler'den açıklama yaptılar. Misilleme hakkını kullanıyor. Ben hukuken şöyle bakıyorum. Eğer bir devlet saldırıya uğradıysa onun da misilleme hakkı vardır. Misillemeyi iki şekilde yaparlar. Ya devletten devlete aynı Irak gibi İran cevap verecek diyorsunuz. verecek. Ama vekilleri de kullanacağım diyor. O zaman bunu Netanyahu düşünsün. Amerika da düşünsün. Bakın iki düşman var diyorlar. Vekilin vurabileceği yerler neresi? Önce ben söylüyorum bakın buradan. Netanyahu senin askerlerini Kıbrıs'ta vuracak İran. Hizbullah vuracak hem. Neden? Güney Kıbrıs Rum yönetimi bir şekilde Rumlarla Yunanlılar Kıbrıs adasını İsrail ordusunun eğitim merkezi yaptılar. Suriye'de vuracaklar. Amerika'nın askerlerini Irak'ta vuracaklar. Amerika'da bence uyuyamaması lazım bugün. Amerika'yı denize dökecek bu insanlar. Sadece İran'da olmayacak bu hareketler. Sudan'ı vurdu, Yemen'i vurdu. Sen bütün Müslümanlar Arap Yarımadası'nı yapamazsın. Şimdi bu dalganın Mısır'a geldiğini düşün. 110 milyon Mısırlı yürüyor böyle. Sen de Netanyahu'sun dur bakayım beni hadi. Yani. Değil mi? Evet. Benim gördüğüm bu yer. Hocam şunu söyleyeyim size Buyurun. peki oturmadan. Yani şimdi bugün Tahran'da atılan bu sloganlar mezhep farklılıklarına rağmen burada bir birleştirici bir güç olmuş. Amalgam bir güç. Haniye cenaze töreni adeta. En kritik bence noktalardan birisi bu. Hani zaman zaman analiz yapıyor bazı arkadaşlar. Yani gazetelerde, televizyonlarda görüyoruz. Yani şu manzarayı görmeleri lazım. Artık o yok efendim Şii Sünni çatışmasını kışkırtmak hiçbir faydası yok. Artık o mesele bitmiştir. Bakın bu da ispatıdır. Bu bakın o zaman ben onlara söyleyeyim. Bir şey söylemek istemiyorum. Bazı benim sıfatlarım var. Kızıyorlar sonra. Sen diyorsun ki Hazreti İsa gelecek. Bunlar da Muhammed'in askerleri. Bunlar da gelecek. Hadi bakalım bu nereye oluyor? Bakın 1990'daki atılan kin tohumları bu. Nedir? Samuel Huntington ne demişti? Hatırlayalım. Medeniyetler çatışması. Medeniyetler çatışması. Komünistlerle liberaller savaşmayacak. Müslümanlarla Hristiyanlar savaşacak. Şimdi karşımızda Hristiyan kim? Amerika Birleşik Devletleri. Öyle mi? Ve İsrail. Al sana savaş başladı. Bu din savaşının başladığıdır. Yani ben İsmet Bey'in şunu tespitine kaldım. 7 Ekim bu 30 Temmuz'da savaşın ikinci safhasıdır. Aslında
cehennemin kapısını açtı bir Netanyahu. İki, dediklerine göre işte bir şey varsa Pandora'nın kutusu açıldı. Yani her iki tarafta Hazreti Mehdi'yi bekliyor. Yani bu artık bence kontrolünden çıkmış bir savaş. O şunu istiyorlar. Geçen de değerlendirdik. Netanyahu seçildiği zaman Amerika'daki Yunus da orada değerlendirebilir bunu. Ahanbaşı diyor ki hala görevini yapamadın. Gelmedi Mehdi diyor. Elimizden geleni yapacağız. Elinden geleni yapıyor. Haniye'yi öldürüyor. Başkasını öldürüyor. Herkesi öldürüyor. Aynı gün. Bakın ben havacı olarak biraz sonra anlatacağım büyük haritada ama bu aynı 67 savaşlarına benziyor. 67 savaşlarına 16 yıl hazırlandı İsrail Hava Kuvvetleri. Eş zamanlı Mısır ordusunu vurdu yerde ve Suriye'yi vurdu, Lübnan'ı vurdu. Burada ise bu bütün coğrafyadaki devletlerin yani Netanyahu çok önemli bir şey söyledi Amerika'da. Dedi ki yeni bir ittifak kuralım. İbrahim İttifakı, Amerika ve İsrail artı Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'ni bilemem ama Mısır'ın insanları bunu görmüyor mu? Görüyor. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Cezayir ayaklanmasına benziyor. Orada çıkan dalga Fransa'nın burayı terk etmesine ve bütün sömürge imparatorluklarının parçalanmasına sebebiyet verdi. Bu bugün itibariyle bu başka bir spillover dediğimiz tsunami yapacak İsrail'e.